Hola hola hola. Herkese Arjantin'in başkenti Buenos Aires'ten selamlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayallerimin ülkesine gideceğim deyip durduğum ülkeye ve şehire geldim. Biliyorsunuz hep şu üzerimdeki Arjantin formasıyla gezdim. Gezmeye devam edeceğim. İşte Güney Amerika'ya geldim. Buradan videoyu başlatmak istedim. Şu an Buenos Aires'teyiz. Şu an hayallerimin gerçekleştiği şehirdeyim. Videomuzu böyle açalım istedim arkadaşlar. Artık Arjantin'i gezeceğiz. Arjantin'de olacağız. Arjantin'i yaşayacağız. Ondan sonra da ülke ülke gezmeye, şehir şehir gezmeye devam edeceğiz. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi BA, Buenos Aires şehrinin baş harfleri yazılı. Hemen şu kısımda bir tane Arjantin bayrağımız var. Çok güzel bir görüntü. Herkes burada fotoğraf çekiniyor. Ben şimdi kamerayı çeviriyorum ve gezmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, burası Buenos Aires. Şimdi Obelisco'nun yanına geldim. Zaten Arjantin'e, Buenos Aires'e gelirseniz ilk geleceğiniz yerlerden bir tanesi şehrin tam merkezinde, Palermo'nun tam ortasında bu ikonik bölge. Şöyle gördüğünüz gibi burası tam böyle fotoğraf çekilme noktası. Şehrin ikonu Obelisco orada. Ondan sonra bir tane Arjantin bayrağımız ve Buenos Aires, yani gördüğünüz gibi şehrin baş harfleri yazıyor. Evet arkadaşlar, şehrin ismi Buenos Aires. Yani güzel havalar, iyi rüzgarlar demek. Bu şekilde söyleniyor. Arjantin bayrağını, Obelisco'yu, ondan sonra şehrin baş harflerini görüyoruz. Evet, geldik. Burayı gezeceğiz. Bu ülkeyi, bu şehri gezeceğiz. Size göstereceğim. Daha çok böyle etrafı, çevreyi göstermek istiyorum size. Birlikte gezelim istiyorum. Şimdi ben kamerayı çeviriyorum ve gezmeye başlıyoruz. Arkadaşlar, bu obelisk buranın, yani Arjantin'in, Buenos Aires'in ikonu. Tamam mı? Şöyle hemen karşısında bir adet bayrağı var. Size buranın ben tarihini anlatmak istiyorum. Burası şehrin ilk kuruluşunun 400. yılında yapılmış. Yani 23 Mayıs 1936 yılında yapılmış. Bütün turistler, bütün gezen gezginler ilk buraya geliyor. Burada fotoğraflar çekiniyor, video çekiniyor. Öyle güzel bir ikonik alan diyebilirim. Şöyle arka planını göstermek istiyorum. Genel olarak burasının ismi Palermo bölgesi. Palermo bölgesinde yani bütün gece hayatı, işte kafeler, mağazalar, hediyelikçiler, yani bütün buna benzer şeyler burada akıyor. Ve gerçekten caddenin, binaların, kaldırımların, yolların büyüklüğünü görüyorsunuz. Kamera ne kadar alıyor bilmiyorum. Burası tam şehrin ortası gibi düşünelim. Tam öyle değil de gördüğünüz gibi bütün caddeler obeliske çıkıyor. Yine Arjantinliler bayrağına aşık. Bayraklarını çok seviyorlar. Ben de seviyorum Arjantin bayrağını. Size Arjantin bayrağı hakkında bilgi vermek istiyorum. Arjantin bayrağının tarihini anlatmak istiyorum. Arjantin bayrağı, şu arkamda görmüş olduğunuz bayrak, mavi, beyaz, mavi ve ortasında bir güneşten oluşuyor. Mavi renk gökyüzüne ve Tanrı'ya olan inancı simgeliyor. Beyaz olan da barış ve saflığı simgeliyor. Ortada bir güneş var, altın sarısı. Bu güneş İnka tanrısı Inti'yi temsil ediyor. Ek olarak bu güneşin 32 tane ışını var, çizgi yani. 16 tanesi düz, 16 tanesi dalgalıymış. Bu şekilde. Mayıs güneşi 1810 Mayıs devriminden almış zaten adını. Böyle bir tarihe sahip bu görmüş olduğunuz bayrak. Hatta şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi ben bu bayrağı bayağı seviyorum. Yani benim favori ikinci bayrağım. Üçüncüyü biliyorsunuz, İspanya. Öyle. İspanyol kültürünü, İspanyol hikayelerini biraz seviyorum. Evet, burası şöyle göstermek istiyorum size. Obelisk meydanı. Yani bu meydan bayağı popüler, ünlü. Turistlerin akın akın geldiği, herkesin işte fotoğraf, video çekindiği yerler. Bütün caddeler buraya çıkıyor gördüğünüz gibi. Bakın, görüyorsunuz zaten, anlatmaya gerek yok ama ben anlatacağım. Şu an Obelisk'te videomuzu açtık. Obelisk'te videomuzu çektik. Şimdi buradan Florida Caddesi'ne gideceğiz. Bu da hani burada popüler olan bir yer. Arkadaşlar, bu videoda sürekli sağıma soluma bakacağım. Messi gibi çevre kontrol yapacağım. Biliyorsunuz biraz hani tedirgin olabileceğimiz bir kıtadayız. İnsanlar kapkaç yapabilir. Bu olacak diye bir şey yok, olmayacak diye de bir şey yok. Biliyorsunuz Latin Amerika biraz tehlikeli maalesef. Arjantinliler gerçekten sıcakkanlı.
Arjantinliler gerçekten nasıl söylesem konuşkan, cana yakın, yardımsever, insancıl, yani kaliteli insanlar. Gerçekten ben Arjantin insanını, ben normalde daha önceden de biliyordum. Benim arkadaşlarım da var Arjantinli. Gayet güzel bir şey. Ama burada yerinde canlı canlı görmek beni mutlu etti. Çünkü bu bir gerçek. Arjantinliler gayet iyi insanlar. İlla içlerinde kötüleri de vardır. İlla içinde hani böyle ırkçı olanlar falan da vardır ama ben o konuda bir şey diyemeyeceğim. Kamerayı çevirdim. Gezelim. Gezerken de ben size bilgiler vereyim. Böyle yürürken kendimi çektiğim için bana kızıyorsunuz. O yüzden böyle kamerayı çevirdim. Siz de haklısınız çünkü mantıklı olan dışarıyı çekmek. Sizin bu videoları izlemenizin sebebi zaten şehri görmek, etrafı görmek, izlemek ve müziksiz bir şekilde. O yüzden ben bu videolara genel olarak müzik eklemiyorum. Çevreyi size göstermek istiyorum. Şöyle görüyorsunuz, şu obeliskten çıktık. Şu McDonald's'ın yanından böyle aşağı doğru gideceğiz. Aşağıda Florida Caddesi var. Size orayı göstermek istiyorum. Ben bayağı seviyorum. Zaten başka videolarda da izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şimdi birlikte gidelim. Giderken de gezerken de ben size birkaç tane bilgi vereyim. Arkadaşlar, ben Arjantin'e geldiğimden beri bana şöyle söyleyeyim size. Geliş sürecimde ve geldiğimde bana hep mesaj attılar. Bana mesajlarda hep şunu söylediler. İşte gracias. Bana dediler ki 2 tane bilgi veren kesim vardı. Gracias. Dediler ki bana Arjantin çok tehlikeli. Arjantin'de adam kaçırıyorlar, Arjantin'de gasp ediyorlar, Arjantin'de şöyle böyle sıkıntılı, problemli ırkçılık var. Bunu söyleyen de yani bayağı insan vardı. Ama size şunu da söyleyeyim. Genel olarak nasıl söylesem bunu söyleyen insanlar vardı. Bir de arkadaşlar insanlar var. Arjantin öven, bunların hani normalde olmadığını, arada sırada işte bizim ülkedeki gibi denk geldiğini falan söyleyen insanlar da vardı. Yani %50, %50. Mesela bir Arjantinle konuştuğumda, bir Arjantinliye sorduğumda kötülemiyor. Hani sıkıntının olmadığını söylüyor. Ama bakın mesela gördüğünüz gibi insanlar çantası önünde yürüyor Arjantinliler gibi. Çünkü burada maalesef kapkaç var. O yüzden yani sürekli çevrenize bakmanız lazım. Yanınızdan bisikletli, motosikletli falan geçiyorsa, ben nasıl hani İngiltere'de bunu size anlattıysam, nasıl İtalya'da bunu size anlattıysam, ya da diğer ülkelere gittiğimde nasıl anlattıysam burada da önünüzde çantanız olacak. Elinizde de bir şeyiniz varsa sımsıkı tutun, kurban olmayın. Ben baştan size söyleyeyim. Çünkü Latin Amerika maalesef tehlikeli. Tehlikeli. Bakın burası Palermo. Burası gerçekten çok ünlü, popüler ve turistlerin olduğu bir yer. Turistlerin olduğu yerler biliyorsunuz her zaman tehlikelidir. Tehlike burada kaçınılmazdır. Bu tür yerlerde işte tek başınıza böyle tenha yerlerde falan gezmeyi tavsiye etmem. Çünkü bu tür yerlerde biliyorsunuz ki sıkıntı yaşanabilir. Ha, bu senin başına gelmez, bir başkasının başına gelmiştir. O yüzden de bunda sorumluluk almıyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum yani. Hani öyle işte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yürümeye, gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Florida Caddesi'ne gidiyoruz. Florida Caddesi buranın İstiklal Caddesi gibi düşünün. Orada işte hediyelikçiler, mağazalar, kafeler falan var. İşte döviz bozdurma yerleri falan mevcut. O tarafa doğru gidiyoruz. Bakın yolda şöyle bir kilise mevcut. Binalar gördüğünüz gibi Arjantin aslında Türkiye, İtalya, Fransa, ondan sonra böyle Akdeniz ülkesi karışımı gibi. Bazıları böyle efsane, harika, bazıları böyle Asya ülkesi gibi. Yani çok karma, çok karışık ya. Biraz değişik. Ama hani böyle araçlara ve binalara falan baktığımızda yani burası tamam okey popüler bölge ama normalde baktığımızda, normal etrafta baktığımızda hani bölgelerin kalitesine, işte araçlara, binalara, insanlara gerçekten ülke baya fakir. Maalesef ekonomik krizleri, ondan sonra işte enflasyon falan filan derken adamlar bayağı bir gerilemişler. Ama rahatlar, güzeller. Genel olarak hani herkesin halinde, tavırlarında bir rahatlık var, onu söyleyebilirim. Florida Caddesi'ne giderken böyle dümdüz bir yol. Arjantin'de zaten düz. Bazı yerler gerçekten bana New York'u andırıyor. Caddeler, binalar, kaldırımlar inanılmaz büyük, kalabalık, uzun. Her yer bir yere çıkıyor. Yani güzel. Olayı seviyorum. Arjantin bir tık pahalı be. Asya'dan geldim biliyorsunuz. Yani hani Asya'dan bu kıtaya gelince insan ister istemez hani Asya'daki böyle bir hani ucuzluğa alıştığı için burası da öyle olsun istiyor ama öyle bir şey olmaz maalesef. Malum. Florida Caddesi yazıyor. Yani Florida yazıyor sadece de. Burası Florida Caddesi. Buradan başlayacağız. Öyle gördüğünüz gibi biz obeliskten geldiğimiz için tam ortada gibiyiz. Biz şöyle gidelim en başa. En baştan en sona doğru yürüyelim.
Burada Messi'ye tapıyorlar biliyor musunuz? Abi her yerde Messi, Maradona resmi. Bizim de böyle futbolcularımız olsa biz de böyle her yere büyük ihtimalle fotoğrafını asarız. İstiklal Caddesi gibi düşünün. İstanbul'da yaşayanlar. Ankara Kızılay gibi düşünün. Uzunlamasına şehrin popüler olduğu, şehrin popüler bir caddesi, uzun bir yolu. Trafiğe kapalı malum. İnsanlar burada geliyor, alışverişini yapıyor, kafelere gidiyor, böyle hediyelikçiler falan var. İşte burada mate bardakları, formalar, Boca Juniors, River Plate formaları, aksesuarları satılıyor. Sokak sanatçıları da var. Sokak sanatçıları müzik yapıyorlar. Şöyle bazı yollar şöyle sağa sola açılıyor. Ama biz Florida Caddesi'nde gezmeye devam edelim. Yol boyunca kamyoncular var, yani dövizciler. Normalde kur eskiden çok farklıymış. Ondan dolayı buradaki kamyoncular daha yüksek kurlarda bozuyormuş. Ama işte şeylere göre, döviz bürolarına göre daha yüksek kurlarla bozuyor. Ama şimdi kur inanılmaz birbirine yaklaştı. Yani şu an işte 1 dolar 1420 falan Arjantin pesosu. Döviz bürolarında 1370-1380'e bozdurabiliyorsunuz. Böyle inanılmaz farklar yok. İşte buraya geldiğinizde, Arjantin'e indiğinizde buradan gelip şu görmüş olduğunuz kamyonculardan bozdurabilirsiniz. Ya da ya çok da hani 5 dolar 10 dolar benim için önemli değil diyorsanız 100 dolar da işte döviz bürolarında bozdurabilirsiniz. Bazı yerlerde dolar kabul ediyor. Onu da baştan söylemek istiyorum. Ama tabii Kamboçya'da anlattığım gibi değil. Orada her yerde dolar geçiyordu. Burada değil. Şöyle binaları görüyorsunuz zaten. Binalar gerçekten eski. Arabalar eski. Şehirde yani bir pahalılık maalesef var. Bu ilk işte enflasyonla ekonomik sıkıntı olduğu zamanlarda bayağı burada bir dolar bozdurduğunuzda bir şeyler alabiliyordunuz. Yani her şeye sahip olabiliyordunuz. Hani dolarla geldiyseniz. Ama şu an öyle değil. Şu an her şey çok farklı. Şu an her şey çok başka. Bu arada Buenos Aires'te 2.9 milyon insan yaşıyor merkez taraflarında Buenos Aires'i. Ama bütün kapitalde yani bütün bölgede yani Buenos Aires'te 16 milyona yakın insan yaşıyormuş. Şimdi normalde burada herkes böyle cambio diye bağırıyor ama kamerayı gördükleri için, kamerayı fark ettikleri için kimse cambio diye bağırmıyor. Böyle görmeyenler sadece cambio diyor. Ama burada yani birisi ayakta dikiliyorsa kesin şey diyordur yani cambio diyordur. Öyle söyleyeyim sana. Gracias. Ve gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar hani kendi formalarını yani milli takım formalarını ondan sonra Boca Juniors formasını, River Plate formasını giyen insan gördüm biliyor musunuz? Çok fazla insan giyiyor. Çok fazla insan günlük hayatta kullanıyor. Bence gayet güzel bir şey. Çünkü ben forma giymeyi çok seviyorum. Ve hiçbir ülkede bu kadar hani yoğun hani forma giyildiğini görmemiştim. Bence gayet güzel. Gördüğünüz gibi kambiyocu. Florida Caddesi'nde geziyoruz. Tam ortalarda gördüğünüz şöyle hediyelikçiler var. Arjantin bayrağı dalgalanıyor. Böyle hediyelik magnet falan almak isterseniz şöyle magnetler bunlar. Ortalama 2 dolar 3 dolar değişiyor. Şöyle bir muazzam bir bina var. Gerçekten tarih kokuyor. Ne binası olduğunu bilmiyorum ama şu girişteki şey görüyor musunuz feneri? Bence gayet güzel duruyor. Centro Naval. Naval merkezi acaba ne demek? Burada da işte Asya'da alışığız yani şeye. 7-Eleven'a, işte corner'lara. Burada da Dia'lar, Carrefour'lar var ama burada da genel olarak şu var. Open 25 marketler. Ya bu ortalarda işte böyle çığırtkanlar var, tamam mı? Bu çığırtkanlar size böyle sürekli kağıt veriyor, bir şeyleri satmaya çalışıyor. Ondan sonra dükkanlarına çekmeye falan çalışıyorlar, öyle yani. Yani Buenos Aires'e geldiğinizde bir kahve fiyatı 4000 Arjantin pesosundan falan başlıyor. Ortalama 3 dolardan başlıyor burada bir kahve fiyatları. İşte McDonald's'ta falan da içebilirsiniz. Yanında böyle tat bile falan aldığınızda uygun fiyata geliyor. Ortalama 1,5 dolar falan diyorsunuz. Hem de yanında böyle ufak tatlı kruvasanlar var. Onlardan yiyebiliyorsunuz. Öyle de bir bilgi vermek istedim size. La Casa del Dulce de Leche. Tatlı, süt tatlısı. Bunlar süt tatlısını çok seviyor. Burada da dondurma satılıyor. Şöyle kurları da yazmışlar. Güncel kurları gösteriyorlar mesela. Burada dondurmalarımız var. Bence gayet
Gracias. İnsanlar laftan anlıyor. Bir kere gracias dedin mi tamam diyorlar. Uzatmıyorlar. Israr etmiyorlar. Asya'dan bu farkı güzel. Burada şunu gözlemledim. Arkadaşlar burada akşamları böyle hava kararmaya başladığında bazı yerlerde var ya hayat duruyor. Yani dükkanlar kapanıyor, insanlar çalışmıyor, insan kalabalığı azalıyor. Böyle şeyler de gördüm. Onu da söylemek istiyorum. Garibime gittim. Normalde Asya kıtasında böyle akşamları biraz daha çok insan oluyor. İnsanlar böyle akın akın bir yerlere gidiyordu falan filandı. Yani şimdi ben aylardır buna alıştım. Ben burada bir geziyorum. Abi bir canlılık gidiyor. Ne bileyim hani yoğunluk gidiyor. Sadece böyle Arjantin'de şöyle bir durum var. Cumartesi ve pazar günleri hafta sonu olduğu için bir yoğunluk oluyor. Etkinlikler oluyor. Ücretsiz etkinlikler oluyor. Bir sürü şey var. Şimdi ben detaylarına ileride gireriz. Bizde olduğu gibi Fenerbahçe Galatasaray rekabeti. Burada da Boca Juniors River Plate rekabeti mevcut. Ama burada satılan şöyle hediyelikçilerde mesela River Plate'in bütün ürünleri içeride satılıyor. İşte Boca Juniors'ın gördüğünüz gibi mate bardağı, termoslar, forma, polar falan böyle hediyelikçilerde satılıyor. Size kişisel bir tavsiye vermek istiyorum. Eğer bu ülkeye gelirseniz yani direkt buralardan bence hediyelik almayın. Burası biraz daha pahalı gibi. Eğer şehrin içine inerseniz, şehrin içinde gezerseniz daha ucuz yerlerde bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Şu karşıda Pasifik Galerisi var, altında mağaza var. Binaların tarih kokan yanları da var. Eski böyle eski püskü fakir görünen binalar da mevcut. Tam karşıda Papa'ya benzeyen bir adam var, Haçlı. Valla bence Arjantinliler çok şanslı ya. Arjantinli insanlar çok güzel bir ülkeye sahip. Böyle adam Papa gibi yanından geçti. Kamerama bakarak. Belki de rahatsız oldu bilemeyiz. Hep Arjantin'e gelme planı yapıyordum işte seneler önce. Çalışıyordum. Böyle hep YouTube videolar izliyorum. Arjantin o zaman çok fazla böyle hani YouTube'u yoktu burada. Videolar paylaşmıyorlardı. Hep gelen geçen bu caddeyi çekiyordu. Hep aynı yerleri gösteriyordu. O zaman yabancı YouTuber'ları falan da takip etmiyordum bu arada. Her gördüğüm video bu caddede geçiyor. İşte buradaki kamyoncuları anlatıyorlar. Buranın işte uzunluğunu anlatıyorlar. Buranın tehlikesinden bahsediyorlar falan filan. Şimdi orada olmak, böyle hani hep izlediğin videoların içinde olmak bence gayet güzel bir duygu ya. Hani daha önce gelmişsin gibi buraya. Anlatabiliyor muyum? Hep bildiğim yerler. İçimden bir istiyor ki bu ülke var ya bir süre sonra gerçekten çok zenginleşecek, çok değişecek. Çünkü bu ülkeyle alakalı benim umutlarım var. Şu hani tehlike endişesini atlatsalar, işte ne bileyim tehlikesel durumu azaltsalar, bitirseler tamamen işte kapkaçı, gaspı, adam kaçırmayı falan bitirseler. Yani ülkenin üstündeki bu negatif söylentiyi bir alsalar, tamam mı? Ondan sonra da bir ülke zenginleşse çok güzel görünecek. Çünkü ben bu ülkeyi gerçekten seviyorum. Bu durumdan kurtulmalarını isterim. Ya futbol manyakları ya, futbol manyakları. Geçen Boca Juniors River Plate maçı vardı benim ilk geldiğim gün. Abi Boca bir gol attı. Adamlar var ya ülkeyi yaktı ya, yıktı anasını satayım ama işte çok pahalıydı, bir de ilk geldiğim gündü falan filan gidemedim. Florida Caddesi'nde gezmeye, yürümeye devam ediyoruz. Her yol böyle obeliske çıkıyor. Şimdi burada size şunu söyleyeyim. Yani buraya geldiğinizde işte Kasım, Aralık gibi falan böyle artık yaz gelmeye başlıyor. Havalar ısınmaya başlıyor. Ara sıra yağmur yağıyor. Ama normal yani havalar gayet güzel. Biliyorsunuz bizim iklim buranın tam tersi. O yüzden bence gelecekseniz ben hani böyle Kasım gibi falan gelebilir yani. Ondan sonra zaten Aralık, Ocak, Şubat falan sıcacık bir memleket. Burada bu arada teknoloji çok pahalı biliyor musunuz? Teknoloji çok pahalı olduğu için İnsanlar yurt dışından getirtiyor ya da böyle kaçık kalıyor ya da bir yolunu buluyorlar. Kaç tane Apple gezdim. Apple'dayken kaç tane elektronik mağaza gezdim işte AVM'lerde falan. Genelde mesela şu an 17 Pro falan çıktı. İşte yeni M5 seviyeleri falan çıktı. Diğer ülkelerde standlarda satılıyorken bu ülkede daha gelmemiş. Bilmiyorum valla bir şey diyemiyorum. Teknoloji acaba burada biraz daha böyle sonradan mı geliyor? Ben normalde izlerken şimdi sizle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Normalde gittiğim ülkelerde hep Arjantinli turistleri görüyorum. Arjantinli turistler genelde zengin ve zengin görünen kesimler. Hani ben hep böyle gördüm. Burada gördüğüm insanlarla çok bir alakası yok gibi. Böyle arada sırada polisler de var. Ama çok fazla polis yok. İlla ki sivil polis falan vardır da. Şimdi Florida Caddesi'nin
sonu ya da başına geldik. Şöyle bir bina bizi karşılıyor. Burada standlar kurmuşlar. Şurada heykeller var. Çıplak çıplak. Burada satılıyor. Burada başka şeyler satılıyor. Böyle tatlılar falan satılıyor. Böyle güzel standlar kurmuşlar. Bence çok güzel duruyor. Böyle Mahalle Kusina, Super Pancho, Hanım Ellerin Büyüğü, Kuti. Gördüğünüz gibi. Arjantin lezzeti gerçekten güzel. Bunu da bir sonraki videolarda değerlendireceğiz. Üstüne bakacağız, konuşacağız. Gördüğünüz gibi. Standlarda satılan ürünleri size göstermek istiyorum. Tatlıyı falan çok seviyorlar. Gerçekten çok seviyorlar. Florida Caddesi de böyleydi. Bitirdik, gezdik, dolaştık.